Bir yanda okulda okunması zorunlu tutulan, dili ağır, konuları artık klişe gibi gelen bir yazar. Diğer yanda ise tüm zamanların en büyüğü olarak anılan bir deha. Senin için hazırladığımız bu sohbette edebiyatın bu dev ismini William Shakespeare'i masaya yatırıyoruz. Yani dürüst olalım. Çoğumuz onun eserlerini okurken zorlandık. Hatta belki sıkıldık. Peki nasıl oluyor da bu adam 400 yıldır zirvedeki yerini koruyor? Bu şöhret bir abartı mı yoksa biz mi bir şeyleri gözden kaçırıyoruz? Bu aslında edebiyat dünyasının en keyifli, en bitmeyen tartışmalarından biri ve cevabı da öyle basit bir evet ya da hayır değil. Senin için derlediğimiz kaynaklara baktığımızda Shakespeare'i anlamak için 3 farklı merceğe ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Birincisi onu sıkıcı ve abartılı bulanların haklı eleştirileri. İkincisi onu eşsiz kılan ve deha olarak nitelememize neden olan o sanatsal başarıları. Üçüncüsü ise şöhretinin arkasındaki, sanatla pek de ilgisi olmayan, tamamen tarihsel ve siyasi dinamikler. Tolstoy gibi bir devin ondan neden kelimenin tam anlamıyla nefret ettiğinden, tut da göz bebeği kelimesini onun icat ettiğine kadar uzanan çok ilginç bir yolculuk olacak mı? Harika bir başlangıç. O zaman önce en can alıcı noktadan, yani eleştirilerden başlayalım. Neden birçok insan, özellikle de günümüz okurları, Shakespeare okurken bu ne kadar yorucu veya abartılıyor hissine kapılıyor? Kaynaklarda bunun için harika bir benzetme var. Seinfeld komik değil etkisi. Bilirsin, Seinfeld dizisi zamanında sitcom türünde bir devrimdi. Ama bugün izlediğinde bazı şakalar sana tanıdık, hatta klişe gelebilir. Neden? Çünkü ondan sonra gelen yüzlerce dizi onun formüllerini o kadar çok kullandı ki orijinal olan artık taklit gibi duruyor. İşte Shakespeare'in durumu da tam olarak bu. Çok mantıklı. Yani o zamanlar çığır açan olay örgüsü numaraları. İşte o meşhur yanlış anlaşılmalar, kimlik gizlemeler, trajik bir şekilde kavuşamayan aşıklar, bunlar artık bizim için sanki pembe dizi klişesi gibi geliyor. Aynen öyle. Çünkü o, bu klişelerin birçoğunu başlatan kişi. Bir Reddit kullanıcısı bunu çok güzel özetlemiş. Onun eserlerini okurken hissettiğimiz bu demode olma hissi, aslında onun ne kadar etkili olduğunun en büyük kanıtı. Kendi başarısının kurbanı olmuş bir nevi. Ama tabii tek sorun bu değil, bir de o meşhur dil meselesi var. Evet, asıl duvar o sanırım. Yani çevirilerde bile anlaması güç, ağdalı bir dil. Hatta Türkiye'de sıkça duyduğumuz bir şehir efsanesi vardır, bilirsin. Sıradan bir İngiliz Shakespeare'i çatır çatır anlıyor ama biz kalkmış Fuzuli'yi anlayamıyoruz diye hayıflanırız. Bu doğru mu peki? İşte kaynaklar bu inanışın kocaman bir efsane olduğunu söylüyor. Sezai Korkmaz'ın makalesinde de vurgulandığı gibi. Bu tamamen yanlış bir kıyaslama. Günümüzdeki ortalama bir İngiliz'in günlük hayatta kullandığı kelime sayısı belki 3-5 bin civarında. Shakespeare'in eserlerinde ise 25 binden fazla farklı kelime var. 25 bin mi? Evet, yani onun metinlerini orijinal dilinde anlamak, ana dili İngilizce olanlar için bile ciddi bir uzmanlık, bir akademik çaba gerektiriyor. Tıpkı bizim için Fuzuli'yi veya Nedim'i anlamanın gerektirdiği gibi. Yani aslında aynı gemideyiz. Onlar için de Shakespeare, bizim için divan edebiyatı gibi özel bir çaba gerektiren bir alan. Tam olarak öyle. Üstelik bizim için işin içine bir de çeviri sorunu giriyor. Shakespeare'in asıl dehasının yattığı o ince kelime oyunları, ritim, ses uyumu, o şiirsel üslup, bunlar çeviride kaçınılmaz olarak kayboluyor. Geriye de iskeleti, yani olay örgüsü kalıyor. O da zaten bize klişe geliyor. Evet, olay örgüsü de az önce konuştuğumuz Seinfeld etkisi yüzünden bize klişe gelince elimizde pek bir şey kalmamış gibi hissediyoruz. Bu da kurgusu da o kadar iyi değilmiş algısını güçlendiriyor. Anladım. Yani hem klişeler hem de dil bariyeri okuru yoruyor. Ama eleştiriler sadece biz sıradan okurlardan gelmiyor sanırım. Edebiyatın en tepesindeki isimlerden de çok sert itirazlar var. Hem de ne itirazlar. Yani gelmiş geçmiş en büyük romancılardan biri sayılan Leo Tolstoy, Shakespeare'den kelimenin tam anlamıyla nefret ediyordu.
Bu konuda çok sert bir makalesi var. Ona göre Shakespeare'in komedileri dayanılmaz derecede sıkıcı, trajedileri ise ahlaksız ve anlamsız. Çok ağır ithamlar bunlar. Hem de nasıl? Karakterlerin başına gelen inanılmaz olayları ve en önemlisi statüsü ne olursa olsun kralından soytarısına herkesin aynı şatafatlı, yapay ve şiirsel dille konuşmasını eleştiriyordu. Yani karakterleri hiç gerçekçi bulmuyordu. Ulan bu evrensel hayranlığıysa akla dayalı bir takdir olarak değil, bir tür salgın, bir hipnoz, körü körüne bir inanç olarak görüyordu. Hatta bunun için özel bir terim de kullanılıyor. Bardolatry, yani ozana tapınma. Tolstoy, herkesin Shakespeare büyük bir dehadır ön kabulüyle hareket ettiğini ve kimsenin bunu sorgulamaya cesaret edemediğini söylüyordu. Bu körü körüne tapınma eleştirisi bugün de devam ediyor anladığım kadarıyla. The Guardian'daki bir tartışmada da benzer bir noktaya değiniliyor. Artık Shakespeare'in tiyatrolar için kolaya kaçılan, güvenli bir tercih haline geldiği ve bu durumun onun dönemindeki diğer harika yazarları haksız yere gölgede bıraktığı söyleniyor. Evet, eleştirmen Edward Burns tam olarak bunu savunuyor. Tiyatroların ve akademinin Shakespeare'e orantısız bir ilgi gösterdiğini, bunun da bir tür tembellik ve risk almama alışkanlığından kaynaklandığını iddia ediyor. Mesela neden her sezon 5 farklı bir yaz gecesi rüyası izliyoruz da aynı dönemden Christopher Marlowe veya Ben Jonson gibi dehaların eserlerini daha az görüyoruz diye soruyor. Çok haklı bir soru. Kesinlikle. Bu durum Shakespeare'in dev bir marka haline gelip diğer yetenekleri ve hikayeleri görünmez kıldığına dair çok önemli bir eleştiri. Peki, bu eleştiriler gerçekten çok sağlam. Klişe olay örgüleri, anlaşılmaz bir dil, Tolstoy gibi bir devin nefreti ve hatta günümüzdeki kültürel tembelliğe yol açması. İnsanın aklına şu soru geliyor. Bütün bunlara rağmen bu adam 400 yıldır nasıl zirvede kalabiliyor? Kaynaklar bu dehanın sırrını ne olarak açıklıyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne geçiyoruz. Ve kaynakların neredeyse tamamının birleştiği ilk ve en sarsılmaz argüman, az önce eleştirdiğimiz konu dil. Shakespeare sadece İngilizceyi iyi kullanan bir yazar değildi. O, modern İngilizceyi adeta icat eden adamdı. Bu çok iddialı bir tanım. İcat etmek derken neyi kastediyoruz tam olarak? Şöyle düşünelim. 16. yüzyılda İngilizce bugünkü gibi küresel bir dil değil. Birbirinden kopuk lehçelerden oluşan, Latince ve Fransızca karşısında pek de prestijli sayılmayan bir dil. Shakespeare bu ham malzemeyi alıp Latinceden, Fransızcadan ve hatta Londra sokak argosundan kelimeleri harmanlayarak İngilizceye daha önce sahip olmadığı bir esneklik, güç ve ifade zenginliği kazandırdı. Oxford İngilizce Sözlüğü'ne göre bugün gündelik hayatta kullandığımız binlerce kelimeyi dile ilk kez o soktu. Bir dakika, bu inanılmaz. Ne gibi kelimeler mesela aklıma gelmiyor hiç. Eyeball, göz bebeği, swagger, fiyakalı yürüyüş, countless yani sayısız, assassination yani suikast. Sadece kelime de değil, break the ice yani buzları kırmak, wild goose chase, boş bir uğraş, heart of gold yani altın kalp gibi yüzlerce deyimi de dile kazandırdı. Alıntı sözlüklerinde kutsal kitaptan bile daha fazla yer kaplamasının nedeni bu. Eyeball kelimesini o mu bulmuş? Sanki hep varmış gibi gelen bir kelime. Bu tek başına bile devasa bir miras. Yani aslında onun metinlerini okurken modern dilin temel taşlarını, adeta dilin DNA'sını görüyoruz. Peki bu deha sadece kelimelerle mi sınırlı? Hani Tolstoy'un o gerçekçi değil dediği karakterler konusunda da tam tersi bir devrimden bahsediliyor kaynaklarda. Kesinlikle. İşte burada da karşımıza ünlü edebiyat eleştirmeni Harold Bloom ve onun meşhur kitabı çıkıyor. Shakespeare, İnsanın İcadı. Bloom'un tezi en az Shakespeare'in dile yaptığı katkı kadar cüretkar. Diyor ki, Shakespeare'den önce edebiyattaki karakterler daha çok arketipti, tek boyutluydu. Ya tamamen iyiydiler ya tamamen kötü.
Ahlaki bir ders vermek için kullanılan tiplerdi. Anladım, birer araç gibiydiler. Evet, Shakespeare ise edebiyatı ilk kez kendi kendine konuşan, şüphe duyan, iç çatışmalar yaşayan, zamanla değişen, karmaşık psikolojiye sahip karakterleri getirdi. Hamlet'in meşhur kararsızlığı veya Macbeth'in hırsıyla vicdan azabı arasındaki o gidip gelişi gibi mi? Tam olarak bunlar. Hamlet'in olmak ya da olmamak tiradı sadece bir intikam planı üzerine değildir, varoluşun kendisi üzerine bir sorgulamadır. Macbeth'in işlediği cinayetten sonra duyduğu suçluluk, modern psikolojinin bir prototipi gibidir. Kral Lear'ın deliliğe sürüklenişi, insan zihninin kırılganlığını gösterir. Bloom'un iddiası şu, bu karakterler o kadar gerçek ve o kadar karmaşıktı ki, bizim bugünkü birey, benlik ve insanlık durumu anlayışımızı onlar şekillendirdi. Yani Shakespeare modern insanı icat etti. Bu gerçekten devasa bir iddia. İnsanı icat etmek. Bu Tolstoy'un eleştirisinin tam 180 derece zıttı. Bu durum eserlerinin bir başka özelliğine kaynaklarda açıklık ve uyarlanabilirlik olarak geçen noktaya bağlıyor bize sanırım. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu belki de Shakespeare'in dehasının en gizemli ve en kilit noktası. Oyunları tek bir doğru yoruma, tek bir anlama kapalıdır. Metinleri farklı zamanlara, kültürlere ve yorumlara uyarlanabilecek şekilde neredeyse kasıtlı bir belirsizlikle, boşluklarla yazılmıştır. Bu yüzden Romeo ve Juliet, 1950'ler New York'unda Porto Rikolu ve Amerikalı çetelerin çatışmasını anlatan West Side Story gibi bir müzikale dönüşebiliyor veya Macbeth, Japon yönetmen Akira Kurosawa'nın elinde sisler içindeki bir kalede geçen bir samuray destanına, kanlı tahta evrilebiliyor. Evet, kaynakta bu konuda harika örnekler var. Ruanda soykırımı sonrası insanların Hamlet'te kendi intikam ve adalet arayışlarını görmesi ya da Soğuk Savaş döneminde bölünmüş Almanya'da bir yaz gecesi rüyasındaki karakterleri ayıran duvar sahnesinde Berlin Duvarı'nın yankılarını bulmaları. Eserleri adeta bir ayna gibi her toplum ona baktığında kendi yansımasını, kendi derdini görüyor. Aynen öyle. Shakespeare dogmatik değildir. Size ne düşüneceğinizi söylemez. Sorular sorar ama cevapları size bırakır. Bu da yönetmenlere ve oyunculara inanılmaz bir özgürlük alanı tanır. Bir aktörün de belirttiği gibi Hamlet'i oynamanın binlerce yolu var ve hepsi de geçerli olabilir. Ama mesela Arthur Miller'ın bir oyunundaki karakteri oynamanın binlerce yolu yoktur. Çünkü yazar ne istediğini çok net belirtmiştir. Shakespeare'in karakterleri ise oyuncuların kendi yorumlarıyla, kendi ruhlarıyla doldurabileceği esnek kaplar gibidir. Peki, sanatsal nedenleri anladık. Dili şekillendirmesi, psikolojik olarak derin karakterler yaratması ve her döneme uyarlanabilen evrensel metinler yazması. Bunlar dehasını açıklıyor. Ama bu kadar devasa bir küresel şöhretin arkasında, sanatsal deha dışında biraz daha dünyevi, tarihsel ve hatta siyasi faktörler de var mı? Olmaz mı? Kaynaklar bu konuda iki büyük ve şaşırtıcı faktörün altını çiziyor. Birincisi Britanya İmparatorluğu. İmparatorluk 18. ve 19. yüzyıllarda dünyaya yayıldıkça Shakespeare'de İngiliz kültürünün ve dilinin üstünlüğünü simgeleyen bir tür kültürel propaganda aracı olarak tüm dünyaya ihraç edildi. Hindistan'dan Afrika'ya kadar sömürgelerdeki okullarda zorunlu olarak okutuldu, sivil hizmet sınavlarında onun eserlerinden sorular soruldu. Yani bir nevi İngiliz yumuşak gücünün bayrak taşıyıcısı oldu. Ama bu durumun ilginç bir yan etkisi de olmuş sanırım. Evet, işte tarihin ironisi de burada başlıyor. Sömürgeleştirilen halklar, kendilerine dayatılan bu İngiliz yazarın hikayelerini alıp, onları kendi direniş anlatılarına dönüştürmüşler. Sezar'a karşı komplodan bahseden Julius Caesar'ı, İngiliz zorbalığına karşı bir metafor olarak okumuşlar. Shakespeare'in evrensel temalarını, tiranlık, adalet, özgürlük, kendi bağımsızlık mücadelelerini anlatmak için kullanmışlar. Yani imparatorluğun silahı bir nevi geri tepmiş. Bu müthiş bir detay. Peki ya ikinci faktör? O daha çok tesadüfi bir şans eseri gibi duruyor. Evet, bu tamamen tarihsel bir şans ve şöhretini perçinleyen çok önemli bir detay. Bir Reddit kullanıcısı bunu harika özetlemiş. Olay şu,
Shakespeare'in eserleri modern anlamda telif hakkı korumasına alınan ilk büyük eserlerdendi. Bu da telif sürelerinin dolduğu ilk büyük eserler oldukları anlamına geliyordu. Telif hakkı kalkınca. Ne olur, herkes o eseri basabilir. Yayın evleri arasında dev bir rekabet başladı. Herkes onun eserlerini basmak istedi ve bu rekabet fiyatları inanılmaz derecede düşürdü. Yani bir anda herkesin kütüphanesine girebilecek kadar ucuzladı. Aynen öyle. Onun çağdaşı olan diğer yazarların eserleri hala telif koruması altındayken ve pahalıyken Shakespeare halka mal oldu. Bu tamamen tesadüfi tarihsel şans, onu kalıcılık ve yaygınlık konusunda çağdaşlarının fersah fersah önüne geçirdi. O halde en baştaki sorumuza geri dönelim. Shakespeare abartılıyor mu? Tartışmanın iki tarafını da gördük. Senin için derlediğimiz bu kaynaklar ışığında cevap evet mi hayır mı? Cevap, hangi gözlükle baktığına göre değişiyor. Eğer bugünün hızlı tempolu, olay odaklı hikaye anlatıcılığı beklentileriyle bakarsan, evet, bazı yönleri abartılı veya modası geçmiş gelebilir. Tolstoy'un olay örgülerinin zayıflığına veya karakterlerin tek bir dille konuşmasına yönelik eleştirileri tamamen haksız değil. Bugün bir dizi veya film senaryosu olarak baksan, bu olaylar çok tesadüfi diyebilirsin. Ama diğer taraftan Ama diğer taraftan dilin evrimine yaptığı katkı, insan psikolojisinin derinliklerine inen karakterleri ve eserlerinin 400 yıldır her kültüre, her döneme yeniden adapte olabilme gücü açısından bakarsan, bu şöhretin sonuna kadar hak edildiğini görürsün. Kusurları var, evet, ama zirvede olduğu alanlarda da yanına yaklaşabilen kimse yok. Kaynaklardaki bir yorum benim çok hoşuma gitti. Bir aktör şöyle diyor: bir oyun yazarı olarak berbat olabilir, fakat iyi yaptığı şeyler bugüne kadar yapılmış işlerin en iyisidir. Bu sanırım durumu çok iyi özetliyor. Kesinlikle. Belki de ona yaklaşmanın en doğru yolu, onu koltuğumuza oturup bir roman gibi okumaya çalışmak değil. Yazıldığı amaçla, yani sahnede izleyerek canlı bir performans olarak deneyimlemektir. Çünkü o, kelimeleri sessizce okunsun diye değil, oyuncular tarafından canlandırılsın, sahnede hayat bulsun ve seyirciler tarafından hissedilsin diye yazdı. O enerji ve yorumla metinler bambaşka bir anlama bürünüyor. Harold Bloom'un o cüretkar iddiasını tekrar düşününce, Shakespeare'in kendi kendine düşünen, şüphe eden karakterler yaratarak modern insanı icat ettiğini söylemişti. Eğer bizim bugünkü benlik ve iç dünya algımız bile onun karakterlerinden bu kadar derinden besleniyorsa, onun eserlerini ne kadar objektif yargılayabiliriz ki? Belki de Shakespeare'i eleştirirken bize eleştirmeyi ve kendimizi analiz etmeyi öğreten o kaynağın kendisini sorguluyoruzdur. Üzerine düşünmeye değer.